Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün çilek reçeli yapacağız. Kışlık çilek reçeli. Bayağı bir çok yapacağım arkadaşlar bugün. 5 kilo çilek aldım pazardan. Gördüğünüz gibi pazardan geldim. Hemen reçeli hazırlamaya başlayacağım. Çünkü bekleyip de çürümelerini istemiyorum. Çilekler bildiğiniz gibi bugün çok güzel gelir ama yarın bir bakmışsınız yarısı da yumuşamış, çürümüş, küflenmiş, paslanmış. Hemen yapayım. Hemen yapayım. Bekletmeyeceğim. Kocaman bir tepsinin içine çilekleri döktüm. Gördüğünüz gibi irili ufaklı ama en güzel reçel nasıl olur derseniz küçücük çileklerden olur. Ama tabii ki bu biraz karışıklı olsun. Yine de yaparız yani. Bu sefer kışlık yapacağım. Öyle hemen yemelik değil. Daha önce de yapmıştım öyle yarım kilo, 1 kilo çilekten hemen tüketmek için. Ama bu sefer kışlık dayanıklı reçel yapacağız. İlk aşamada şöyle elimizle bakın. Pıt pıt hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde çilekleri temizliyoruz. Yapraklarını koparıyoruz. Bozulmaması lazım yaptığımız reçelin. Ona göre hazırlayacağız arkadaşlar. Kocaman bir tencerem var benim. Onun içine de böyle ayıklayıp dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bir tencere çilek temizledik. Koca bir tencere oldu. 5 kilo çilek olduğu için. Şimdi ne yapacağız? Hemen yıkama aşamasına geçiyoruz. Lavabonun altında iyice tamamen dolana kadar suyunu veriyoruz. Güzelce dolduktan sonra şöyle bakın elimizle hemen oradan alacağız. Tepsinin içine yıkayıp şöyle bir karıştırıp koyacağız çilekleri. Bu şekilde 4-5 kez yıkamamız lazım. Çileklerin içinde biliyorsunuz kum olabilir. Kumlarının tamamen gitmesi lazım. Kum kalmaması lazım içinde. Kevgirde falan yıkamayın. Çünkü kevgirde kalma olasılığı yüksek. Ama bu şekilde yaparsanız kumun dibine çökecektir suyun. Daha sonra onu suyu dökeceksiniz. Tekrar yıkacaksınız. Bu şekilde 5 kez yıkayın ki tamamen kum gitsin. Bakın bir yıkamada bu şekilde oluyor. Dibinde görüyorsunuz. Küçük küçük kumlar da gözüküyor. Hatta bunların hepsi kumda değil de çileklerin şöyle dikenleri var ya sivri sivri onlardan bazıları. 5 kez yıkadım. Bol bol yıkadım arkadaşlar. Şimdi hemen şekerleme aşamasına geçelim. Şöyle tepsimi alıyorum. Tepsimin yani tenceremin içine yine yıkadığım tenceremin içine kocaman tenceremin içine şöyle birazını çileklerin döküyorum. Şimdi şekerleyeceğiz. 5 kilo çilek için arkadaşlar ben 3 kilo şeker kullanacağım. Dersiniz ki birebir ölçü kullanmıyorsun. Neden kullanmıyoruz? Çünkü çilekler artık tamamen olgunlaştı. Tadını aldı. Tadını aldığı için de şeker aşırı derecede koymaya gerek yok. Yani ilk çıktığı zaman biraz şeker fazla gider. Ama daha sonra iyice olgunlaşan çileğin fazla şeker koymanıza aşırı gerek yok. 5 kilo çileğe tatlı çünkü çilekler güzel, çok da güzel. 3 kilo şeker koydum. Bir paket hatta pakette 3 kilo var. Yeni açtım paketi. Üzerine şöyle bakın kat kat çilekleri azar azar döküp şekerliyorum. Bu şekilde. Yani kat kat döküp şekerledik. Şimdi ne yapacağım? Ben bu şekerlediğim çilekleri bir gece bekleteceğim. Şimdi bu şekilde bekletirsem bu kendi suyunu salacak. Bakın bir gece bekledim. Bir gün sonra devrisi sabahı videonun çekimine devam ediyorum. İşte bakın gördüğünüz gibi çilek kendi suyunu ne kadar salmış. Hiç su koymayacağız. Kendi suyunda pişireceğiz reçelimizi. Çünkü oldukça bayağı bir suyunu salmış çilekler. Çünkü bir gece beklediği için şeker onun suyunu saldırdı. Hemen ocağa kaynamaya koyuyoruz. Eğer hemen yaparsak içine su koymamız lazım. Çünkü hemen
istediğimiz kadar su salmayacaktır. Bir gece bekletirseniz bu şekilde salar. Ocağa koyduk çileklerimizi. Çileklerimiz kaynamaya başladı. Bakın ilk kaynamaya başladığı zaman sürekli köpürecektir. Köpür köpür köpürcükler olacak. Şu beyaz köpükleri görüyor musunuz? Bunları alacağız. Böyle bir kevgir yardımıyla bakın alıyorum. Şu kaynadıkça köpürür, kaynadıkça köpürür. İlk baştan bu kenardan, şu şekil kenarlardan bu beyaz köpürcükleri böyle alın. Bu reçeli acı yapar. Onun için tabii ki de bitmeyecektir. Sürekli köpürecek ama yavaş yavaş köpürmesi azalacak. Azalınca da zaten bir daha almanıza gerek yok. Arada bir ben hep alıyorum bakın. Kenarlarda bakın aldıkça azaldı, gördünüz mü? Beyaz köpükler kalmadı gibi. Kaynarken yine de yapıyor. Ama eskisi gibi ilk koyduğumuz gibi öyle çok değil. Bakın çileklerimiz kaynamaya başladı. Fıkır fıkır kaynıyor. Bu şekilde 20 dakika kaynatıyoruz. Arkadaşlar 20 dakika bu şekilde şekeriyle beraber şerbetinde 20 dakika kaynatıyoruz. 20 dakikanın sonunda limonunu vereceğiz. Ama arada bir bakın sürekli alıyorum köpüklerini. Unutmayın yarım limon suyu sıkıyorum. Fazla değil. Yarım limon suyu. Bakın oldukça da sulu limonu yeterli. Limon suyunu neden veriyoruz? Çünkü kış için saklayacağız. Yani kış için saklayacağımız için şekerlenmemesi gerek. Şekerlenmemesi için de limon suyu vermemiz lazım. Çok az da tereyağı ya da margarin hangisini koyarsanız, ben ne koydum dersiniz, ben margarinden koydum hemen kaşığın ucuyla. O da parlaklık vermesi için koysanız da olur, koymasanız da olur. Kaynamaya devam ediyor. Kıvam alana kadar kaynatacağız. Biraz fazlana kaynatıyoruz tabii ki. Bakın sürekli köpürecek. Üstü pembe köpükler sürekli köpürmeye başladığı zaman reçelimiz olmuş demektir. Şu anda reçelimiz sıcak. Ocağımızı kapattık. Kıvamını aldı. Soğuduğu zaman tam böyle ekmeğin üzerine çileklerden koyarsınız. Yağlı, ben öyle yaparım genelde. Ekmeğin üzerine yağı sürerim. Üzerine reçel şöyle gezdiririm, tanelerinden koyarım bu şekilde. Kahvaltıda tüketirim. Evet, şimdi kavanozlara doldurmaya sıra geldi. 4 tane birer kiloluk kavanoz var burada. Şimdi onları bir bardak yardımıyla sıcak olduğu için dengeli tutmak için döküyorum. Biraz meyvelerini böyle dengeli dengeli hepsine hani kavanozlara eşit miktarda meyvelerinden şöyle pay ediyorum. Daha sonra suyundan, şerbetinden o şekilde bakın dolduruyorum. 4 tane birer kiloluk kavanoz var burada. Evet, 4 kavanozumuz doldu ve biraz kaldı. Şimdi bu 4 kavanozu kapatacağız. İlk önce ağızlarını, kavanozlarını şöyle bir kuru bezle silelim ki yapışkanlar gitsin ki güzel kapansın. Reçeli hazırladık. Mis gibi de oldu. Şöyle kenara alalım reçelimizi. Onu tekrar koyacağız. Şöyle 4 bakın. Birer kiloluk 4 adet kavanoz, kıvamı da çok güzel. Artık hani pazarlarda bitmeden bu reçeli yapın. En çok giden reçellerden bir tanesidir. Çilek reçeli çok sevilir. Mis gibi kokusuyla kendisini çeker. Şimdi kapaklarını da kapatıyorum kavanozların. Sıcakken tabii ki bu işlem yapılması lazım ki kapaklar tutsun. Sıkı sıkı kapatın. Bakın. 2 geri bir ileri yaparsanız kapak zaten oturacaktır. Ve kapattığımız zaman şöyle ters çeviriyoruz. Bir gece bu şekilde bekletin. Akan sızan olursa tekrar reçeli bir kaynatıp tekrar kavanoza koyun. Tekrar kapağını değiştirin arkadaşlar. Kalan reçelde bakın 1-2 tane yarım kilo hazırladım da dolmayacak. Yani toplamda 5 kilo çıkar tahmin ettim ama çıkmıyor. Bir yarım kiloyu doldurdum. Diğerini de hemen yarısı oldu ya da olmadı o şekilde. Toplamda 4,5 kilo bir de yarım kavanoza yakın reçelim oldu. Yani 1 kilo çilekten hemen hemen bir kavanoz reçel çıkıyor arkadaşlar.
Kıvamlı yaptık ya biraz, çünkü kışlık olacak, bozulmaması lazım. Eğer sulu yaparsak bozulur. Hemen tüketeceksiniz. 1 kilodan hafif sulu da olsa olur. Yani hiç sorun olmaz. Bozulana kadar zaten bitecektir. Şöyle biraz servis tabağına koyun ki kıvamını görün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çilek reçeli tarifimi beğenmişsinizdir. Kışa yapın. Çilekler bitmeden pazarlarda bu reçeli yapın, hazırlayın. Kışın bol bol tüketin arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar markette oldukça pahalı. Kendiniz yaparsanız daha da ekonomik olur. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.